C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Er Yılmaz. Bu hafta pek bilinmediğine inandığım bir tablodan söz edeceğim. 20. yüzyılda Kuzey Amerika'da soyut sanatın yükselişini araştırırken, yani Jackson Pollock'un mirasını araştırırken, Peter Bloom'un Ebedi Şehir isimli tablosuna rast geldim. Resim, faşizmin ve Mussolini'nin Roma'yı ve Batı değerlerini yok ettiğini gösterir. Mussolini'yi temsil eden devasa kafa, paramparça antik heykeller, yıkıntılar arasında yarı gömülü koridorlar ve korkmuş keşişler. Batı Avrupa medeniyetini temsil eden ebedi şehir, bir canavarın insafına kalmış. Tablonun odak noktası, kutudan fırlayan bir oyuncak kafaya benzeyen grotesk ve yemyeşil Mussolini. Sanatçı, 1932 yılında Mussolini'nin iktidara gelişinin 10. yıl dönümünde Faşist Devrimin Sergisi isimli sergide gördüğü portrelerden esinlenmiş. Mussolini'nin mimikleriyle alay eder gibi şişkin gözler, çıkık kırmızı dudaklar. Bu dev tablonun en sevdiğim bölümü, dikenli taç giymiş, askeri madalyalar ve mücevherlerle süslenmiş İsa'nın bulunduğu niş. Kılıçlar, apoletler ve mücevherlerle insanın acımasızlığı, kibri ve açgözlülüğüyle süslenen İsa'ya dua edenler bu yıkımı müdahale etmeden seyreder. Önlerindeki yaşlı dilenci kadın süslü püslü İsa ile tezat oluşturur. Bu yıkık dökük manzara ahlaki bir yıkımı da simgeler. Kilise ve kapitalizm sosyal kontrolün ve adaletsizliğin aracı olarak faşizme hizmet eder. Mussolini tarafından görkemli bir geçmişin tanıkları olarak yüceltilen anıtlar kültürel bir mezara dönüşür. Kucaklaşan iki aşığın parçalanmış mermer heykeli faşist rejimin insanlığı ve aşkı inkar ettiğini gösterir. Resmin ortasında yıkık, yarı gömülü koridorlarda yeşil kafaya bakan iki adam görürüz. Biri siyah gömlekli, biri deri eldivenli. Siyah gömlekli Mussolini'nin yandaşlarını temsil eder. Ulusal Faşist Parti'nin üyelerine ve yarı askeri silahlı birliklere verilen isim siyah gömleklilerdi. Yanındaki figürse föt şapkası ve deri eldivenleriyle kapitalizmi temsil eder. Rejimden ellerini kirletmeden çıkar sağlar. İkisi de bu yıkımın işbirlikçileridir. Onlardan uzakta erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan kalabalık meydana akar, atlı polislere karşı çıkar. Resmin sağ tarafında askerlerle halkın çatışmasını gören bir balkon yer alır. Balkondaki rahipler felaketten kaçar. Kaçmayan ve isyancı grubu izleyen bu küçük figür kim peki? Edebiyat eleştirmeni Kenneth Burke, ana dramı bir koleksiyoncu ilgisiyle izleyen Amerikalı turist olarak tanımlar bu figürü. Antidemokratik rejimlerin Avrupa'da yükselişine sessiz kalan Amerika'ya ve tarafsızlık politikasına bir eleştiridir bu figür. Tablo, faşizmin canavarlığını gösteren didaktik bir eser ve karmaşık bir kompozisyona sahip. Renk kontrastları, sarı bir körüye bağlı yeşil yüzdeki kırmızı dudaklar, karanlık duvarlara karşı kırmızı tuğlalar ve karanlık bir girintide parlayan İsa. Tabloyu görenlerin kafası karışabilir. Eleştirmenler Peter Bloom'un tekniğindeki ustalığa anlam veremez. Siyasi ve toplumsal çatışmalar daha dışa vurumcu, doğrudan, içgüdüsel ve canlı yapılmalı. Dovmiye ya da Goya tarzında yapılabilir. Jan van Eyck tarzında değil. Goya'nın savaşın felaketlerindeki gevşek resim tekniği ve eserlerin karanlığı Bloom'un tekniğiyle zıtlık gösterir. Aslında benim tabloyu sevmemi sağlayan modern ve geleneksel tekniklerin çarpışması. New York Times'tan Edward Alden Jewell, tablodaki diktatörün kitleleri peşinden sürükleyen bir megaloman mı yoksa ayrıcalıklı sınıf tarafından kullanılan bir figüran mı olduğu belirsiz der. Bloom'un analizi sosyolojik bir kavrayıştan yoksun. Diktatör toplumsal destek olmadan iktidara gelemez ve bu konu tabloya yansımamış. Bu nedenle resimli bir makale olmayı amaçlayan tablo bir sahne dekoruna dönüşür. Aynı zamanda eseri sosyalist bir propaganda aracı olarak değerlendirir. Peter Bloom, faşizmin yayılmasına karşı çıkan, sosyalist ve liberal siyasi partiler tarafından desteklenen Amerikalı Sanatçılar Kongresi'nin bir üyesidir. Resim üzerinde çalışırken 35 yılında Bloom, Amerikan Sanatçılar Kongresi'nin ilk toplantılarına katılmaya başlar. Şubat 36'da "Sanatçı taraf olmalıdır" isimli bir konuşma yapar. Sanatçıları fil dişi kulelerini terk etmeye çağırır. Faşist barbarlığa son vermeliyiz der. 1935 ve 46 yılları arasında aktif olan Amerikalı Sanatçılar Kongresi, Margaret Bourke-White, Stuart Davis, William Gropper, Ben Shahn gibi tanınmış sanatçılardan oluşur. Başta New York Times olmak üzere ana akım medya,
grubun faaliyetlerine ilişkin haberler yayınlar, grubun siyasi misyonunu kamuoyuna duyurur. Sanatçılar Avrupa'da sağcı politikaların yükselişine, İtalya'nın Etiyopya'yı fethine, İspanya İç Savaşı'na, Japonya'nın Çin'i işgaline tepki gösterir, harekete geçer. Kongreyi takip eden aylarda grubun üyeleri Almanya ve İtalya'yı protesto eder. Berlin Olimpiyatlarına ve Venedik Bienali'ne eser göndermeyi reddeder. Popüler ve prestijli ticari mekanlarda, Rockefeller Center'da sergiler ve atölyeler düzenlerler, kitaplar basarlar. Dönemin New York Belediye Başkanı grubun ikinci kongresinde konuşma yapmayı kabul eder. Aynı kongreye Pablo Picasso telefonla katılır. Sanatçıların insanlığın ve medeniyetin en yüksek değerlerinin sarsıldığı bu savaşa kayıtsız kalmayacağına inanıyorum diyerek gruba destek verir. Nisan 1939'da sanatçılar Corcoran Galeri'yi protesto eden bir telgraf gönderir. Galeri, Peter Bloom'un Ebedi Şehir isimli eserini 16. Bienalinde sergilemeyi reddeder. Amerikalı Sanatçılar Kongresi'nin gönderdiği telgrafta resmin antifaşist karakteri vurgulanır ve galerinin tavrı faşist ülkelerin sanat karşıtı tepkilerine benzetilir. Telgraf New York Times'ta yayınlanır. Ebedi Şehir, kongrenin faşist değerlere karşı mücadelesini temsil eder. Sizce sosyalizm temelli, faşizme meydan okuyan bir sanatçı grubu, Amerikalı Sanatçılar Kongresi, hem özel kurumlar hem de devlet kurumları tarafından neden bu kadar desteklenir? Sanat eserleri ve sanatçılar, ABD'nin savaşa girişini kolaylaştırmak, kamuoyunu 2. Dünya Savaşı'na hazırlamak için kullanılır. Şöyle ki, 29'daki ekonomik kriz ve 1. Dünya Savaşı'ndaki kayıpların hatırası, Amerikan kamuoyunu yalnızcılık politikasına iter. Halk, ABD'nin uzaklarda faşizme karşı çıkan mücadeleye dahil olmasını istemez. 1934 yılında yayınlanan Ölüm Tüccarları adlı kitap ve 35'te emekli General Smedley Butler'ın Savaş Bir Rakettir isimli raporu, ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasının bankalara ve silah tüccarlarına yaradığını gösterir. Pek çok Amerikalı, bankalar ve büyük sanayiciler tarafından bir daha kandırılmamaya ve büyük fedakarlıklar yapmamaya kararlıdır. İşte burada sosyalist sanatçılar faşizmin canavarlığını ve savaşa dahil olmanın gerekliliğini göstermek üzere hükümet tarafından kullanılır. Ebedi Şehir isimli eser, ABD'nin Avrupa'daki yıkıma sessizliğini eleştirir. Sanatçılar Kongresi de şiddet ve savaş karşısında ABD'nin tarafsızlık politikasına belediye başkanlarının desteğiyle karşı çıkar. Savaş Enformasyon Ofisi, sosyalist sanatçılardan faşizm karşıtı afişler üretmelerini ister. Amerikan halkı farkında olmadan yavaş yavaş savaşa hazırlanır. Aralık 1941'de Pearl Harbor'da ABD donanmasına yapılan Japon saldırısı Amerikalıları savaşa girmeye ikna eder. İki savaş arası dönemde dergilerde, gazetelerde, sergilerde ve resimlerde faşizmin kötülüklerini gören halk ona karşı mücadeleye hazırdır. ABD'nin savaşa girmesiyle solcu sanatçılarla hükümet arasındaki işbirliği sona erer. Amerikalı Sanatçılar Kongresi faaliyetlerine devam etse de artık medyada yer almaz, görünmez olur. Savaş Enformasyon Ofisi 43 baharında faşizme karşı afişler üretmek üzere istihdam ettiği sanatçıları tasfiye eder. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı öncesinde ün yapmış bu sanatçıların Philip Evergood ya da Lucille Blanche isimleri bize yabancı gelir. İster Amerikalı Sanatçılar Kongresi'ne bağlı olsunlar, ister bağımsız çalışsınlar, bu sanatçılar faşizme, yıkıma ve militarizme karşı çıkar. Eserleri ve eylemleriyle toplumsal bilinci yükseltebileceklerine inanırlar. Sanatın soyutlama, deneysellik ve sembolizmin ötesine geçebileceğine inanırlar. Savaş sonrasında Sanatçılar Kongresi'ne karşı bireyselliğin önemini korumak isteyen Modern Ressamlar ve Heykeltıraşlar isminde bir federasyon kurulur. Federasyon, sanat alanına siyasi müdahaleleri yasakladığını ilan eder. Artık sanatın ve sanatçıların sosyal ve politik olması mümkün değil. Sanat, toplumsal, politik ve ekonomik olan için hayati ve gerekli bir şey olmaktan çıktı. Ardından gelen sanat akımları bir yandan kurallara karşı çıktığını, sistemi yıktığını öne sürer,
bir yandan da soyut ve kişisel olana sıkı sıkıya bağlıdır. Ebedi şehir tablosu eleştirel değerini kaybettiğinde, Mussolini ve faşizm yenildiğinde, yani savaş sonunda MoMA tarafından satın alınır ve depoya kaldırılır. Sanat her zaman sosyal ve politik bir güce sahip. İster faşizm, ister demokratik kapitalizm olsun, toplumsal örgütlenme ve siyasi iktidarlar için her zaman tehdit oluşturur. Bu politik sistemleri birbirinden ayıran şey, sanatın eleştirisini ve karşıtlığını nasıl ortadan kaldırdıkları. Diktatörler ya da otokratik iktidarlar bilinen yöntemleri kullanır. Sansürler, yasaklar, kalıplaşmış ve katıdır. Demokratik rejimler ise daha yaratıcı ve esnek yöntemleri tercih eder. Sanatçılardan destek ya da %100 sadakat beklemez. Sanatçılar yandaş ya da asker değil, gerektiğinde oyuna dahil edilen renkli oyuncaklar olarak görülür. Karşıt sesler yasaklanarak değil, unutturularak ya da görmezden gelinerek susturulur. İşte bu nedenle Ebedi Şehir isimli eser üzerine konuşmak istedim. Eser tekniği ya da konusuyla unutulmaz, benzersiz değil. Demokrasinin inceliklerini, sanat eserleri ve iktidarlar arasındaki değişken ilişkiyi gösterdiği için unutulmaz. Bye bye. 2 kez çekmek zorunda kaldım. Gözlüğe yansıdı. Bir daha gözlükle çekmeyeceğim ya. Kısa bir şey çekmek istedim. Bu hafta doğum günüm. Pazar günü doğum günüm. İyi ki doğdun Zeynep. Bye bye.